Merhaba sevgili şifa arayışındaki dostlar. Bu videoda sizlere sağlığımızı olumsuz etkileyen ve sıkça göz ardı edilen bir konuya değineceğiz. Özellikle fazla yemek yemenin ve farklı türde yiyecekleri karıştırmanın midemizde neden olduğu tahribat ve hasar üzerinde duracağız. Sağlıklı bir yaşam sürdürmek için bu önemli detayları bilmek, farkındalığımızı artıracak ve günlük beslenme alışkanlıklarımızı gözden geçirmemizi sağlayacaktır. Fazla yemek yendiğinde mide, hazım için daha çok enzime ihtiyaç duyar. Enzim üretmek vücut için çok güçtür ve kıymetli maddeler gerektirir. Sağlıklı bir insanın midesi 200 gram yemeğin birinci hazmını, besinlere ve kişinin hazım gücüne göre değişmekle beraber 3-4 saat içinde kolayca gerçekleştirebilir. Bu miktarda yemeği hazmetmek için kalp zorlanmadan rahatça çalışacaktır. Bunun 2 katı yemek yendiğinde ise yemeğin hazmedilmesi ve fazlalıkların kısmen depolanarak kısmen çıkartılması için kalbin 4-6 kat daha fazla çalışması gerekecektir. Bu işlem sadece kalbi değil, besinleri hazmetme, depolama ve fazlalıkları vücuttan uzaklaştırmakla görevli diğer organları da yıpratır. Mesela bir araba taşlı, bozuk ve dik bir yolda düzgün yolda harcadığı yakıtın 2-3 katını harcar. Mesafe aynıdır fakat harcanan yakıt miktarı farklıdır. Devamlı zorlu çalışmaktan harap olan bir motor gibi, insan kalbi de aşırı çalışmadan dolayı rızkını çabuk tüketir. Çünkü kalp atışları sayılıdır. Genç bir insan fazla yemek yediğinde, vücudu kuvvetli olduğu için hazmederek fazlalıkları dışarı atabilir. Ancak fazla yemek alışkanlık halini alır. Zorlanma devam ederse, bu kuvvet tükenir, fazlalıkların giderek daha az atılmasıyla vücutta depolar oluşur. Depolar dolduktan sonra ise atıklar kanla birlikte dolaşmaya başlar. Böylece kan ağırlaşır, dolaşımı yavaşlar. Ağırlaşan kandaki atıklar damarlarda birikmeye ve zamanla damarları tıkamaya başlar. Daralan ve tıkanan damarlardaki kan, organları yeteri derecede besleyemeyecek kadar azalır. Beslenemeyen organlar beyne açız uyarısı gönderir. Beyin de bu çağrıya cevap olarak iştahı çoğaltır. Bu, insanı daha çok yemeye zorlar. Yedikçe kandaki fazlalıklar ve damarlardaki tıkanıklıklar çoğalır. Kan daha da koyulaşır. Dolayısıyla organların açlık hissi daha çok artar. Bu kısır döngü devam ederken insanlarda konsantrasyon, hafıza, düşünme, anlama ve öğrenme yeteneği azalmaya, hastalıklar birer birer kendini göstermeye başlar. Fikir uyur, hikmet ölür, organlar durur. İnsani sıfatlar yavaş yavaş kaybolur. Böylece, yemek onlar için bir ceza olacaktır, hikmeti zuhur eder. Bazı insanlar, fazla yemenin bedelini aşırı şişmanlıkla ve beraberinde getirdiği hastalıklarla öderler. Bazıları da vardır ki, ne kadar yerse yesin, hep zayıf kalırlar. Bunlar kendi durumlarının şişmanlardan daha iyi olduğunu zannederler. Çoğu zaman onların durumu şişmanlardan daha tehlikeli olabilir. Çünkü fazlalıklardan oluşan atıklar, ilaçlar, toksinler ve katkı maddeleri şişmanların vücudundaki yağlarda depolandığı için organların tahrip olması kısmen de olsa önlenebilir. Ancak zayıfların kan vasıtasıyla bütün vücutlarını dolaşan toksinler, ateş, öksürük, terleme, nezle, kusma, ishal, sivilce, çıban gibi yollarla dışarı atılırken bu ağır işlemler hem organlarını yıpratır hem de eklemlerde, kaslarda ve organlarda depolanarak buralarda ağrıya, enfeksiyona, kistlere ve genetik değişimlere, mutasyonlara sebep olur. Bu tip insanlar genelde sık hastalanan, sıkıntılı ve asabi insanlardır. Vücudumuzdaki sistemler yalnız doğal yiyecekleri kaldırabilir ve doğal besinleri sindirmekte hemen hemen hiç problem yaşamaz. Fakat sindirim sistemimiz ve bağışıklık sistemimiz genetiği değiştirilmiş, gen teknolojisi ve nanoteknolojiyle üretilmiş ürünlerin belli bir miktarından fazlasına dayanamaz. Bu ürünlerden kaçınmak neredeyse imkansız hale geldiğinden sağlıklı kalmak için az yemek günümüzde daha büyük bir zorunluluktur. Sağlıklı beslenme alışkanlıkları geliştirerek hem fiziksel hem de zihinsel sağlığınızı koruyabilirsiniz. Az yemek, sadece aşırı yemeğin getirdiği zararlardan korunmakla kalmaz, aynı zamanda uzun vadede daha enerjik ve zinde hissetmenizi sağlar. Sağlıklı beslenmek, dengeli ve doğal gıdalar tüketmek, vücudumuzun ihtiyaç duyduğu besinleri doğru miktarlarda almak demektir. Ayrıca işlenmiş gıdalardan kaçınmak ve doğal, organik ürünlere yönelmek de önemlidir. Bu sayede hem sindirim sistemimizi zorlamaz, hem de bağışıklık sistemimizi güçlendiririz. Mizaca uymayan veya birbirine uygun olmayıp,
Hazmı için ayrı enzimler gerektiren yemekler birbiriyle karıştığında hazmolamadan çürür. Örnekler, karbonhidratlar ile proteinler, süt ürünleri ile balık, birkaç inekten sağlanarak karıştırılan süt, karışık et. Örneğin aynı cinsten iki farklı hayvanın eti, bir hayvanın eti ile bir diğerinin yağı, dana ile tavuk eti, balık ile et, karışık yağlar, örneğin koyun ile tavuk yağı, katı yağ ile sıvı yağ. Bu tür yiyeceklerin parçalanabilmesi için ihtiyaç duyulan enzimler birbirine zıttır. Enzimlerin üretilememesi veya üretilen enzimlerin birbirini yok etmesi, yenen yemeğin hazmolmadan çürümeye başlamasına neden olur. Bu süreç midede saatler sürer ve bağırsaklarda da devam eder. Yemekten sonra kanda lökosit sayısının yükselmesi bu sebepledir. Çürüme veya mayalanma sonucu oluşan zehirli ve asitli kalıntılar, sinir hücrelerini doğrudan etkileyerek bağırsakların hareketini yavaşlatır. Yavaşlayan bağırsaklarda toplanan kalıntılar, bağırsakları genişletir ve cepler oluşturur. Bu ceplerde dışkısal taşlar meydana gelir ve yıllarca atılmadan kalır. Beslenmedeki hata devam ettikçe bağırsaklar daha ağırlaşır, hareketi daha da yavaşlar ve kabızlık meydana gelir. Bağırsakların duvarları, kanalizasyon boruları gibi zehirli, yağlı atıklarla kaplanır. Bu noktadan sonra vücudun intoksikasyonu, toksinlerle dolması hızla artmaya başlar. Vücut direncini kaybeder, halsizleşir, bağırsaklarda devamlı gaz oluşur, uyku ve tembellik artar. Çürüyen veya mayalanan yemek artıkları bağırsağı zehirleyerek kana karışır. Bu atıklar kandan bütün organlara ve hücrelere yayılarak onları da zehirler. Hastalıklara yol açar. Damarları tıkayıp organ ve eklemlerde toplanır. Tıkanan damarlarda akan koyu, ağır kan organları beslemekte yetersiz kalır. Organlar, yeterince beslenemediklerinde açız diye çığlık atmaya başlarlar. Sağlığınızı korumak için doğru ve dengeli beslenmenin önemini unutmayın. Sağlıklı ve mutlu kalın. Bu video size yardımcı olduysa, beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.